Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz dostlar. Ben Mehmet Beder. Bugün mutfaklarınıza ülkemizin pek çok il ve ilçesinde yapılan, hatta meşhur olan fırın ekmeği ile konuk olacağım. Birçok yerde Afyon ekmeği, birçok yerde Trabzon ekmeği olarak meşhur olan bu iki ekmeği hem ayrı ayrı yapacağım hem de ikisini birleştirmiş bir şekilde yapacağım. Genelde örgülü olarak Trabzon'da yaygındır. Hem Trabzon ekmeği yapacağım hem de Afyon'da meşhur olan normal düz olanını yapacağım. Üstelik bir patateslidir. Saç örgüsü şeklinde ve patateslidir. Dolayısıyla ekstra bir besleyici özelliği vardır. Fakat nihayetinde un. Dolayısıyla yine de fazla tüketmemenizde fayda vardır. Dostlar, videolarımı beğeniyor iseniz beğenerek, beğenmiyor iseniz beğenmeme tuşuna basarak ve hala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz dostlar. Saçı bu şekilde örüyoruz. Ve haydi başlayalım. Önce mayamızı eritiyoruz suda. Gerekli malzemeleri liste olarak yazacağım. Unu ister 2 ister 3 defada katabilirsiniz. Yani kontrol noktasında diyorum. Yani kontrol ederek katın ki ne sert olsun ne yumuşak olsun. Normalde bu ekmeğin hamuru ele gelen bir şekilde olacak. Yani tam sert değil ama tam da böyle cıvık çok yumuşak değil. Çok sert olursa olmaz. Çok yumuşak olursa yine olmaz. Çünkü şekil veremezsiniz koyduğunuzda dağılır gider. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Bazı dostlar burada patatesimizi katıyoruz. Bazı dostlar ya neden eldiven kullanmıyorsun işte falan filan hijyenden bahsediyor. Arkadaşlar ben bir şey yaparken elimi defalarca sabunluyorum. Sabunlamaktan artık ellerim kurudu. Artık ellerim yara olacak neredeyse. İşin arka planını belki siz bilmiyorsunuz ama yeri geliyor 4 kez 3 kez böyle sabunluyorum ellerimi. Yeri geldiğinde eldivenin kesinlikle kullanılması gerektiğinde de kullanıyorum. Üstüne biraz un saçıyoruz. Belli bir miktar şekil veriyoruz. Ve biraz dinlendireceğiz. Takriben 40 dakika dinlendirmek iyi olacaktır. Ve bu da ayrı hamur. Buna yarım çay kaşığı kadar maya kattım. Çok katmanıza gerek yok. Bu da üstündeki örgü için. Eğer ona çok fazla maya katarsanız bu da yine ekmek gibi çok kabaracağı için hem şekli çok güzel olmayacaktır hem de böyle samimiyetten uzak bir görüntüsü olacaktır. Ciddiyetten uzak bir görüntüsü olacaktır. Gerek yok böyle bir şeye. Yani bunu ayrı karıyoruz. Buna bir çay bardağı un kullansanız yeter. Ve bunu da yine dinlenmeye alıyoruz. Ortalama 30-40 dakika. Zaten bu çok fazla kabarmıyor. Böyle çok minimal bir şekilde kabarıyor. Ve hamurumuza bakın dostlar. Ey maşallah. Hey maşallah. Bakar mısınız köpük köpük. Tel tel. Maşallah. Hamurumuz tamam. Şimdi ufak bir şekil verir gibi yapıp hem havasını alıyoruz hem düzeltiyoruz. Bakın az sonra ne yapacağız. Ben yapışmasını engellemek için ve besleyici özelliğini artırma noktasında 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Üstüne biraz un katıyorum. Normalde bunu elekle yapsam çok güzel olurdu ama çok da önemli değil. Burada hem şekil verip hem havasını yine tekrar alıyorum. Çünkü şu sağ tarafta gördüğünüz kürek diyeyim artık onu alacağım.
Elime de biraz zeytinyağı sürdüm yine. Mümkün mertebe dağıtmayacak şekilde alıyorum. Şekil bütünlüğü bozulmadan. Ufak böyle düzeltiyoruz. Bir miktar da üzerine burada un katıyorum. Burada bir nevi tepsi mayalaması diyebilirsiniz. Ortalama bu şekli verdikten sonra üzerini hafif nemli bir bezle örtüp en az 20 dakika dinlendirin dostlar. Ve burada saç örgüsü gibi olan kısmı yapacağız. Orada biraz un vardı. Una yaptım. Batırdım hamurumuzu. Elimize yapışmaması adına tezgaha döktüğüm una yine batırdım ve burada ince uzun bir şekil vermek için uğraşıyorum ve bu hale getirdim. Ortalama bir kalem kalınlığında ya da kalemden birazcık daha ince kalınlığında. Siz dörtlü de yapabilirsiniz ama genellikle bu tarz şeyler üçlü yapılır. Bu ekmeğin hamurundan bir tık daha sert olacak. Eğer yumuşak olursa kesinlikle hem bu şekli kolay kolay veremezsiniz hem de kolay kolay öremezsiniz. Mayayı az katma nedenim buna ekmek gibi kocaman kabarıp şekli bozmasın. Bu noktada yaptım. Eşit kalınlıkta olması için uğraşıyorum başından sonuna kadar. Dikkat ederseniz dip kısmından biraz hafif uzatmışız. Ama çok da önemli değil zaten. Üstüne katladığımızda o kaybolacaktır. Bakın aşağı yukarı neredeyse %90 üzerinde bir eşitliğe sahip. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel göründü. Ve örgümüz bitmek üzere. Şimdi üstüne ters çeviriyoruz. Diğer kısmı da yine hamurun altına böyle sokuşturup ufaktan böyle düzeltiyoruz bastırır gibi ki tamamen tutsun, açılmasın. Bakın ne kadar güzel. Yani sizlere de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bazen insan ya kim uğraşacak falan diyebiliyor. Ama göze gerçekten çok hoş geliyor. İnsanın yiyeceği şeyin temiz olması ayrı bir güzellik katıyor. Görsellik noktasında böyle olması ayrı bir güzellik katıyor. Evet dostlar, sağdaki ayrı, soldaki ayrıdır. Soldaki genellikle Trabzon ilimizde yapılır, meşhurdur. Sağdaki Afyon ilimizde meşhurdur. İkisinde yaptım. Her ikisi de patatesli. Kesinlikle ekmeği almanıza gerek yok. Bunları siz tam buğday unu, çavdar unu, arpa unu, işte siyez unu bunlarla karıştırıp yapabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Takipte kalın dostlar.